Toplam 21 ülkeye gittim, 67 liman gezdim. Yaptığın en uzun yolculuk. 12.000 mil. Yani yaklaşık bir 3 gün boyunca kendime gelemediğimi biliyorum ben bu seferde. Çünkü neredeyse dünyanın etrafını 3 kez dolaşmış gibi bir şey oluyorsunuz. Gemide hiç ölen veya öldürülen oldu mu? Bir firmada bir yağcının süvari uyurken boğazını kesme olayı vardı mesela. İsyanların çıktığı, insanların birbiriyle kavga ederek denize attığı, kaptanların öldürüldüğü, çarkçıların öldürüldüğü bir takım olaylar oldu. Lise bitti, dershaneye sonuna kadar ben ateist bir insandım. Öncelikle seni tanıyalım. 1978 Sinop doğumluyum. İlk orta liseyi Samsun'da bitirdim. Ondan sonra üniversiteyi okumak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. International American Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra 4 yıl Kıbrıs'ta bir takım yerlerde çalıştım. Ondan sonra Edirne'ye evlenmeye gittim. Bir tane evladım var. Ellerinizden öper. Gemiciliği özellikle seçmek istemedim aslında. Yaşamış olduğum bir takım olaylar beni gemicilik sektörüne itmek zorunda kaldı. Edirne'yi terk edip başka bir yere yerleşmem gerekiyordu. Ben de Bodrum'a gidip orada hayatımı devam ettirmek istedim. Bir arkadaşım vasıtasıyla Bodrum'da, Milta Marina'da bir yatta iş buldum. O yatta bulmuş olduğum iş benim hayatımın akışını değiştirdi. Yatta çalışırken işte dediler senin kağıdını yükseltelim, işte sana gemi adamı cüzdanı alalım diye tavsiyelerde bulunduktan sonra İstanbul'a kursa gittim gemi adamı cüzdanı almaya. Daha sonra zabitlik kursuna gittim ve belgelerimi aldıktan sonra gemicilik sektörüne atılmış oldum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Adem Kaner şirketinde yönetim kurulunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çalışan İlk Türk'üm. Toplam kaç ülkeye gittin? Toplam 21 ülkeye gittim. 67 liman gezdim. Yaptığın en uzun yolculuk. 12.000 mil. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bu 12.000 milin tamamını gitmiyorsun. Arada limanlara uğruyorsun. Limanda bazen 1 gün 2 gün kalıyorsun. Bazen 5 günlük seferden sonra limana geçiyorsun. Bazen 2 günlük seferden sonra limana geçiyorsun. Toplamında 12.000 mil yaptıktan sonra memleketime, Türkiye'ye geldiğimi biliyorum. Bu bir de 4 aylık seferde yani. İstanbul'da Pendik'ten indik, orada kırmızı ışık var, karşıya geçmem lazım. Kırmızı ışıkta durman lazım normal. O kadar artık yani kendi benliğini kaybediyoruz. Ben kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışıyorum. O kadar unutuyor. Orada unuttun, tamam hadi uzun zamandır gemidesin falan unuttun, geçmeye çalışıyorsun. Bir diğer tarafta aynı. Edirne'ye gittiğimde yine aynı. Yani yaklaşık bir 3 gün boyunca kendime gelemediğimi biliyorum ben bu seferde. Çünkü çok yoğun bir seferdi. Normalde böyle olmaması gerekiyordu. Yani normal insan gözüyle baktığın zaman ben şahsım adına şunu biliyorum. Neredeyse dünyanın etrafını 3 kez dolaşmış gibi bir şey oluyorsun. Çünkü sürekli aşırı derecede medilen paraleller, saat farkı, zaman farkı, git gel. Bir 2 saat ileri gidiyorsun, bir geri geliyorsun, bir 3 saat gidiyorsun, bir geri geliyorsun. Yani insanın farkında olmadan bedenen ve ruhen zaman farkından dolayı hani uçaklarda jet lag olayı denir yani. Aynı onun gibi onun başka bir versiyonunu gemide yaşıyorsun yani. Adamlar bizi gördüğü zaman ağlıyorlardı. Nasıl ağlıyorlardı biliyor musun? Pandemi döneminde 11 ay gemiden inemedik. İşte bütün dünya kapandı, insanlar kapandı, kimse sokağa çıkamadı, gemidekiler karaya çıkamadı, karadakiler gemiye gelemedik, değişim olmadı. 11 ay boyunca gemide kaldık. Pandemi döneminde işte limanlarda doktor eldiveni, üzerine bir de bizim giymiş olduğumuz normal eldivenler, işte bir sürü iş kıyafetin dışında bir de bir beyaz bir şey giyiyorduk, böyle doktorların falan giydiği. Bu şekilde bir limanlarda yükleme tahliye olayı oluyordu. Hiç unutmuyorum, İtalya Trieste'de yaklaşık pandemiden 1 ay sonra İtalya'da hayat tamamen durduğunda İtalyanların maskesi yoktu. Kendi koruma eldivenleri falan yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de onlara maske, tıbbi kıyafet, eldiven falan gönderdi. Biz de Trieste limanında onlara teslim edeceğiz. Üzerlerinde de işte İngilizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Mevlana'nın bir sözü vardı. İngilizce de vardı, Türkçe de vardı. İngilizcesini okuyan o İtalyan gümrükteki limanda çalışanların bir yardım maske geldi diye duygulanarak ağladığını gördük biz. Hepimiz birlikte gördük. Bir benzeri de İtalyanopoli'de pandemi süresinde huzur evinde çalışan hemşeriler ve doktorlar huzur evini terk ediyorlar. Terk edince huzur evindeki yaşlılar bakacak edecek kimseleri olmuyor ve orada ölüyorlar. Yaklaşık 80-90 tane huzur evinde bakım gören yaşlı insanlar bakımsızlıktan ve ilgisizlikten ölüyorlar yani. Biz Napoli limanına yanaştığımızda limanın her tarafını polisler ve askerler yapmıştı. Sabit durması gereken askerlerden birinin koşa koşa bizim gemiye doğru geldiğini gördüm.
teşekkür etmek için geliyor. Yani bize teşekkür etmek için geliyor. Neden? Çünkü yine aynı şekilde bu sefer tıbbi malzeme, bir takım malzemelerden dolayı bize teşekkür etmeye çalışıyorlar. Her geminin en üstünde Kur'an-ı Kerim olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Yabancı bayraklı gemilerde, yabancı bandıralı gemilerde, yabancı kaptanlarla birlikte çalışıyorsan onlarda İncil vardır. Bizim Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı olup Türk armatörlere bağlı gemilerde çalışıyorsanız da Kur'an-ı Kerim'in olduğu kesinlikle doğrudur. İster süvari ateist olsun, ister kaptanlar inansın ya da inanmasın, her gemide benim gördüğüm kadarıyla ve bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim mutlaka mevcuttur. Hayatını değiştiren bir olay oldu mu? Lise bitti, dershaneye sonuna kadar ben ateist bir insandım normalde. Gökhan diye bir arkadaşım vardı Samsun'da, yılbaşı 1995 tarihinde, yılbaşında. Öyle alemlere akmak için gezerken bir otelin en üst katında bir parti gibi, bir eğlence gibi bir şey olduğunu gördük. Dedik ki hadi biz de gidelim oraya falan dedik. Çıktık oraya yukarıya, orada eğlenirken Mersinli bir hanımefendiyle tanıştım. Bu hanımefendiyle tanıştıktan sonra maksimum 2 ya da 3 gün birlikte oturduk, çay kahve içtik, sohbet muhabbet falan filan ettik. 2 gün 3 günden sonra memleketine geri dönmesi gerekiyordu. Memleketine geri döndüğü günün akşamında bir boşluğa düştüm. İçimde bir boşluk oluştu. O dönemler cep telefonu yok, sosyal medya yok, internet yok, haber alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Bir boşluğa düştüm. Akşam oldu, yerimde oturamıyorum, hareket edemiyorum. Böyle bir rahatsızlanma içerisine girdim. Bu rahatsızlanma, bu hareketsiz halim sabah namazına kadar devam etti. Sabah namazı ezan okunmaya başladığı zaman Samsun merkezde yaklaşık bir 10-15 dakika sürerdi. Her yerden ezan sesi geldiği için sürerdi. Bu esnada sanki yıllardır namaz kılıyormuşum, yıllardır abdest alıyormuşum gibi gittim, abdestimi aldım, camiye gittim, sabah namazını kılmaya başladım. O gün bugündür Allah'ın izniyle elimden geldiği kadar namazımı kılmaya, ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yaşadığın en ilginç olay, unutamadığın olay. Danimarkalı çarkçıbaşının Müslüman olması. Oxford muydu, Cambridge miydi, neydi? Yaratılış bilimi üzerine yaklaşık 60 yıldır eğitim veren bir profesörün Hindistan'da başına gelen bir olay neticesinde Müslüman oluyor ve Müslüman olduktan sonra bir kitap yayınlıyor. Yayınladığı bu kitabı okuyan çarkçıbaşı da onun vesilesiyle o da Müslüman oluyor. Biz işte kapakta karşılaştığımızda Danimarkalı çarkçıbaşıyla işte ben Müslümanım dediğimde böyle normal el sıkışırsın ya, el sıkışmaktan vazgeçip direkt sarılmıştı mesela. Danimarkalı çarkçıbaşının Müslüman olması ve bunu bizim bilmemiz ilginçti yani. Sonuçta Danimarka dediğimiz yer sosyal medyadan ve televizyondan izlediğimiz kadarıyla Müslümanlığa ve İslamiyet'e düşman bir kesim olarak gördüğümüzden bu çok ilginç gelmişti bize. Ro-Ro gemisi tam olarak nedir abi? Ben ilk kuru yük gemisinde çalıştım. 2 ambarlıydı, küçüktü. Daha sonra oradan Cengiz Han Petrol ve Doğalgaz Araştırma Romorkörü'nde çalışmaya başladım. Ondan sonra DFDS'te Efesus Seaways gemisinde çalıştım. Efesus Seaways gemisi yaklaşık 255 metre boyunda, 450 tane dorse alma kapasitesi, 17 katlı asansörü olan bayağı Avrupa'nın en büyük ro-ro gemisi. Yeni yapılmış bir gemi. Böyle bir gemide çalışmak güzel anılara sahip olmanızı sağlıyor. Çünkü gemi yeni, ortam yeni, bütün teknolojisiyle her şeyle yeni bir ortam olduğu için, yeni bir gemi olduğu için. Ro-ro gemisi tır, araba, dorse, kamyon gibi araçların gemiyle bir limandan başka bir limana götüren gemiye ro-ro gemisi denir. Efesus Seaways gemisi main deck'ten içeriye girdiğiniz zaman dip ambar denilen bir yer var. O dip ambara da yaklaşık 3 metre büyüklüğünde, bir dorsenin girebileceği büyüklükte ve denizin altında bir bölüm dip ambar deniyor. Oraya da yaklaşık 47 tane dorse almış oluyorsun. Yani denizin altında da dorseyi alarak, tırı alarak yükü bir yerden başka bir noktaya götürebilecek teknolojiye sahip bir gemi türü. Aynı zamanda 20-21 knot hızla yol alabilen, birçok hava koşulunda sallanmadan sabit bir şekilde, stabil bir şekilde gidebilen son teknolojiyle yapılmış. Aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük ro-ro gemisi. Şimdi size normalde karada 40 kilometre çok basit, hani şehir içinde bile gidilmeyen, ama denizde 40 kilometre dediğin zaman çok büyük bir hız demektir. Yani dehşet bir hız demektir. Bir de bunu yaklaşık 55.000 gross tonluk bir gemide 450 tane tırı taşıyan bir gemiyi düşündüğünde bu inanılmaz bir hız demektir. Yani şöyle düşünmek lazım. Normal karadaki bir tırın 300-350 kilometre hızla gittiğini düşünün. Bu gemi için de aynı koşullar geçerlidir. İlk gemi seferinde nereye gittin ve neler hissettin abi?
İlk gemiye çıkarken Moldova Gürcülesi denilen Tuna Nehri'nin ilerisinde olan bir limana gittik. Çok eski bir limandı ve yanaşılacak gibi bir liman değildi. İlk gemi seferim orasıydı, Moldova Gürcülesi limanı. İlk çıktığında böyle bir heyecan hissediyorsun. Aynı anda da bir korku hissediyorsun çıktığın zaman. Ne olacak, ne edecek, başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Bütün bu korkular içerisinde çıkıyorsun. İlk Boğaz'ı gemiyle geçerken hatırlıyorum böyle. İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu ilk o zaman anlamıştım. Çünkü gemiyle geçmek, bir yük gemisiyle, bir pilotla birlikte geçmek bambaşka bir duyguymuş, İstanbul Boğazı'nı geçmek. Moldova Gürcülesi limanına gittik. Çok heyecanlı ve aynı zamanda da korku içeren bir seferdi. Çünkü gemiye çıkmadan önce gemicilerle ilgili, gemilerle ilgili bir sürü hikayeler dinliyorsun. İşte gemilerin fırtınaya yakalandığı, insanların gemilerden düştüğü gibi bir takım hikayeler duyduğun için hem korku oluyor hem de gemide olduğun için bir heyecan oluyor. Sürekli gemide olmak psikolojini nasıl etkiliyor? Denizde olmanın bambaşka manevi bir duygusu vardır, ilahi bir duygusu vardır. İnançlı olan insanlar denizde olduklarında inançları bir kat daha artar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaları daha da kuvvetlenir, daha da güçlenir. Ben şahsım adına denizde olmak benim psikolojimi hiç etkilediğini düşünmüyorum. Aksine bana gayet huzur veriyor. Gemi kaptanı nasıl olunur? Herkes gemi kaptanı olabilir mi? Kaptan iki şekilde oluyor. Bir, okula gidiyorsunuz üniversitede. İki de daha sonra hizmet sürelerini tamamlayıp kursuna gittikten sonra adım adım yavaş yavaş kaptan olabiliyorsunuz. Adli sicil kaydı temiz olan herkes gemi kaptanı olabilir. Gemide hiç ölen veya öldürülen oldu mu? Benim çalıştığım ortamlarda olmadı ama birçok firmada bu ve buna benzer olaylar oldu. İsyanların çıktığı, insanların birbiriyle kavga ederek denize attığı, kaptanların öldürüldüğü, çarkçıların öldürüldüğü bir takım olaylar oldu. Bunları hepimiz duyuyoruz, hepimiz görüyoruz. Zaten bunları televizyon ekranlarında da duyuyoruz. En son bir firmada bir yağcının süvari uyurken boğazını kesme olayı vardı mesela. Daha sonra diğer arkadaşlar o yağcıyı kontrol altına alabilmek için bayağı bir çaba harcamışlar. Bu çabayı harcarken de 2-3 tane arkadaşımız yine yaralanmış. Sonuçta onu kontrol altına alıp spanzetlerle bağlamışlar. Bu ve buna benzer olaylar benim çalıştığım ortamlarda olmadı ama birçok gemide, ortamda maalesef böyle şeyler oldu. Gemide biri ölünce ne yapıyorsunuz abi? Ceset torbamız var bizim. Ceset torbasına koyuyoruz. Difrizimiz var. Normalde etleri koymuş olduğumuz. Etleri oradan çıkartıyoruz. Diğer difrize koyuyoruz. Soğuk hava deposuna ceset torbası ile birlikte koyuyoruz. O şekilde gideceğimiz limana kadar vefat eden arkadaşımızı götürüyoruz. Okyanusun ortasında gemi arızalandı. Aylardır açsın. Ne yapardın? Arkadaşını yer miydin mesela? Öyle bir şey söz konusu dahi günümüzde olamaz. Günümüz teknolojisiyle okyanus ortasında herhangi bir gemi arızalandığı zaman bununla ilgili VHF, DSG denilen acil durum kodları vardır. Bu kodlarla en yakındaki gemiye ya da uydu kontrolüyle en yakındaki limana mutlaka ulaşırsınız. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Yani gemi arızalandığı zaman öyle aylarca size ulaşılamaması, sizi bulamaması gibi bir takım etkenler günümüz teknolojisinde böyle şeyler imkanı yok. Bunlar yaklaşık bir 50-60 yıl, 70 yıl öncesi olan hikayeler, egzantrik olaylar. Gemi kaptanının nikah kıyabildiği söyleniyor. Bu doğru mu? Öyle bir şey hiç başıma gelmedi. Bizim hiç başımıza gelmedi daha doğrusu. Günümüz dünyasında her şeyin birbirine yakın olduğu bir yerde bir gemi kaptanının, bir süvarinin nikah kıymasına gerek yok. İnsanlar inançları doğrultusunda hangi ülkeye bağlılarsa gidip oralarda nikahlarını kıyabilirler. Sorun yok. Süvarinin böyle bir yetkisi var ama hiç başımıza gelmedi yani. Kaptanlığın böyle meslek hastalığı gibi bir olayı var mı? Ya da bu işin en zor yanları nelerdir abi? Karada yaşanan olayları, çevrenizde yaşanan olayları bir kendiniz bir bakın. Bir trafikte, herhangi bir mekana gittiğiniz zaman insanlar patlamaya hazır bir bomba gibiler. Her an kavgaya hazır bir şey gibiler. Böyle bir fitil olsa da bir kavga etsek, bir tartışma yaşasak, bir şey olsa modunda insanlarla yaşamaktansa onlardan uzak, denize nazır bir yerde yaşamayı tercih ediyorum. Yani bir de bu işin üstüne, bu işin bir de parası güzel. Yani İyi para kazanabildiğin şirketler var, kazanamadığın şirketler var ama iyi para kazanabildiğin şirketler de var. Firmasına göre değişir. 2500-3000 dolardan başlar 11, 12, 13 bin dolara kadar. Tankerde mi çalışıyor, kuru yükte mi çalışıyor, ro-ro'da mı çalışıyor ona göre de fiyatlar değişir. Tankerde çalışan kişiler daha yüksek maaş alırlar. Konteyner gemilerinde çalışan kaptanlar ve çarkçılar daha yüksek maaş alırlar. Kuru yükte ve ro-ro'da çalışanlar onlara göre biraz daha az maaş alırlar ama karada çalışanlara göre, karada maaşı kazananlara göre yine onlara göre biraz daha yüksek maaş alırlar. Hayalhanem hakkında ne söylemek istersiniz?
Birçok insanın kalbine dokunan, birçok insanın hayatını değiştiren, buna ben de dahil, ilim yayma adı altında çok güzel bir mekanı olan bir yer. Bu mekanın Allah devamlılığını sardırsın, Mehmet Yıldız'ın Allah sesine, kalbine, beynine güç versin. Ben 5 yıl önce YouTube'da Mehmet Yıldız'ın Bıçak Kimin Elinde diye bir videosu vardı. O videoyla Mehmet Yıldız'ı ve Hayal Alemi tanıdım. O gün bugündür de videolarını izliyorum. Mehmet Yıldız'ın bütün kitaplarının her birinin serisi benim evimde baş köşededir. Allah bu ve buna benzer insanları başımızdan eksik etmesin, yolumuzdan eksik etmesin. Bu insanlar bizlerin imanının tazelenmesinde, iman yolunda bizlerin var olmasında güç ve kuvvet vermekte. Allah yolunuzu açık etsin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.